Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda size yüz ağrılarından bahsedeceğim biraz. Şimdi yüz ağrısı deyince yüzümüzü içine alan yapılardan kaynaklanan ağrılardan bahsedeceğim. Ama bunların içinde hepsine değil ama bunların içinde en önemlisi olan trigeminal nevralji dediğimiz çok önemli bir hastalıktan bahsedeceğim. Şöyle önemli, hem ağrısı açısından gerçekten insanın psikolojisi, bütün ağrılar insanın psikolojisini bozuyor ama bu ağrıyı birazdan anlatacağım. Gerçekten inanılmaz kötü bir ağrı ve ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıkacağı, ne sıklıkta ortaya çıkacağı bilinmeyen bir ağrı. Şimdi baş ve yüz ağrıları olarak etiketlesek de tamamını, aslında baş ağrılarını bir diğer videomuzda anlattım. Yüz ağrılarını da bu videoda anlatacağım. Şimdi baş ağrılarında işte temel sebep kafamızın içindeki olaylar ya da başka şeyler, travmalar, tümörler ya da işte benzeri durumlarken yüz ağrılarında tam şu yüzümüzü içine alan yapılardan kaynaklanan demiştim. Bunlardan da en önemlisi diş, ağız yapısının içindeki dişten kaynaklanan. Gerçi bütün vücudumuzda nöral terapi mantığında baktığımızda diş ve ağız içi çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü enerjitik tıpta da olsa nöral terapinin felsefesinde de birçok meridyen ağız içinden geçtiğinden dolayı ayak bileğinizdeki ağrı bazen diş kaynaklı olabiliyor. Gözünüzün görmemesi bazen diş kaynaklı olabiliyor. İdrar yollarında problemleriniz diş kaynaklı olabiliyor. Daha sayamayacağım birçok şey diş kaynaklı olabiliyor ki bizim muayenelerimizde ilk baktığımız yerlerden bir tanesi ağız içi. Diş çekimi var mı? İmplant var mı? Kron diş yani metal, kurşun özür dilerim, kurşun değil, civa bazlı olan o metal dolgular çok sık, diş hekimlerinin de çok sevdiği o diş dolgusu var mı yoksa kompozit dolgu mu? Kök var mı? İşte 20'lik dişler kök mü? Çekilmiş mi? Bütün bunların hepsini araştırıyoruz. İlk baktığımız yer. Dolayısıyla eğer orada bir patoloji, bir problem, bir hasar gördüğümüzde ilk tedaviye oradan başlıyoruz. Aslında oradan yaptığımızda birçok yer düzeliyor. Özellikle geçmeyen baş ağrıları, geçmeyen kronik birçok ağrının kökeninde bu var. Hatta internal metabolik hastalıklarda bile işte mide problemleri, bağırsak problemlerinin de burada problemlerinde de ağzın içindeki yapılardan kaynaklandığını biliyoruz, görüyoruz. Şimdi yüz ağrıları deyince işte gözler, yanak, çene, işte çene eklemi, kulağın kenarı, çenenin arkası dahil birçok alanda yüz ağrısı oluşabilir. Ama bunların en önemlisi trigeminal nevralji. Trigeminal nevralji ne? Yüzümüzün, bizim trigeminal sinir dediğimiz çok kalın, kocaman bir siniri vardır. Direkt beyinden direkt çıkan ve hiç aşağılara inmeden direkt yüzümüzden dal veren bir koca sinir vardır. Bu sinir şurada, buradan bir yol bulur ve üçe ayrılır. Bir tanesi şurada B1 alan dediğimiz göz ve alını sinirlendirir. Yani oranın duyusunu sağlar. Bir tanesi şu çene ve üst çene ve orta yüz bölgesinin duyusunu alır ve üst çene, üst dişler. Bir dalı da alt çene ve alt dişleri innerve eder dediğimiz sinirlendirir. Yani duyusunu verir. Biz oradan o sinir aracılığıyla buralarda hissiyatımızı alırız. İşte trigeminal nevraljide bu trigeminal sinirin, o koca sinirin bu dallarından bir tanesinde kimyasal, travma, enfeksiyon, diş çekimi, yaralanma, sinüzit,
birçok sebepten dolayı bu sinir uçlarında bir iltihaplanma olur ve bu iltihaplanma giderek artar. O sinirin ucunda bir çoğalma, bir hasar ortaya çıkar ve o sinir ucunu ilerleyerek sinir ortasına doğru ilerler. Bu oluştuğunda hastada hangi dalı tutmuşsa, işte gözdeki, alındaki oftalmik dal mı, üst yüz çenedeki maksiller dal dediğimiz o dalı mı, ya da mandibüler dal dediğimiz alt yüze giden dalı tutmuşsa, bunlardan hangisini tutmuşsa orada belirti verir. Nasıl belirti verir ama? Trigeminer'in nevrajdaki en önemli ağrı semptomu ya da kişinin ilk söylediği şey, hocam ben böyle yemek yerken ya da herhangi bir zamanda birden ani, çok şiddetli, sanki arkamdan gelip kafama bir balyoz indiriyorlar ve kaçıyorlarmış gibi, çok şiddetli 1-2 saniye süren ya da 3-5 saniye süren, hatta daha uzun sürse neredeyse canım çıkacak dediği çok şiddetli, o kadar söyledim ki çok şiddetli diye, gerçekten çok şiddetli bir ağrı ortaya çıkar. Toplamda 1-2-3 saniye, 5 saniye sürer ama o sanki 1 saat, 2 saatmiş gibi gelir. Ve bu düzelir, arkasından bir daha ani ve şiddetli bir ağrı olur. Bu ileri vakalarda 3-5 dakikada bir, 3-5 saatte bir, 3-5 günde bir olsa da en sık gördüğüm tablo gün içerisinde 15-20 kez, 30 kez olur. Hatta o kadar ileri bir vaka görmüştüm ki 78 yaşlarında bir teyzede artık ağzından su akıyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, hiç kimseyle konuşmak istemiyor, sürekli ağlıyor ve sürekli bu hareketle yaşıyor. Uyuyamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Hayattan soyutlanmış. Konuşmakta bile böyle ismini söylerken ha diye bu şekilde hiç konuşamayan bir hasta profili bile gördüm. Onun dışında çok yakın bir zamanda yine 58 yaşlarında bir genç, özür dilerim, 58 yaşlarında bir orta yaşlı bir erkek hastada da yine üst çenede çok şiddetli ağrıdan dolayı gözünden yaş akan ve artık ben dayanamıyorum, yani kendimi öldürmek istiyorum neredeyse diyen hasta da gördüm. Dolayısıyla bu hastaların tedavisi hem çok zor hem de acil yapılmalı. Peki bu hastalar nasıl tanınıyor? Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu hastaların ortak özelliği var. Hepsi en az 3-5 kez diş çekimine gidip, diş yaptırıp, tekrar çektirip, tekrar yaptırmış. Tüm dişlerini söktürenleri de gördüm. Tekrardan taktıranları da gördüm. 20-25 diş hekimine gidenleri de gördüm. Birçok vaka gördüm. Trigeminal nevraljiyle uğraşan ağrı uzmanlarının ya da ağrı doktorlarının birçoğu bunu bilir zaten. Fakat bu tanı konulamadığı için bir türlü tedavi edilemez. Dolayısıyla bu hastalarda ilk bulgu, eğer bir kişi defaatten dişçiye gidiyor ve benim çok şiddetli ağrım var, ara ara giriyor çıkıyor diyorsa ilk akla gelmesi gereken şey trigeminal nevralji. Sonra bu dert bitiyor mu? Hayır. Diş hekimi ya da diş hekimleri bununla baş edemeyeceğini anlayınca birisinin aklına geliyor bir şekilde. Bir şekilde geliyor ya da hasta bir şekilde birinden duyuyor ve bir nöroloğa gidiyor. Nörolog doktor arkadaşımız da görüyor. Trigeminal nevralji tanısını koyuyor. Evet ama ve maalesef ki trigeminal nevraljide klasik ilaç tedavisinde Tegretol gibi, Neurontin, Lyrica gibi çeşitli ilaçlar kullanılıyor ve fakat bunlar da çözüm olmuyor aslına bakarsanız. Bunların çok yüksek dozlarına çıkıp hala konuşamayan, yiyemeyen, sürekli ağlayan insanlar da gördüm ben. Dolayısıyla bu insanlarda
ilk yapılması gereken şey trigeminal nevraljiyi iyi tanıyan, iyi bilen ve bunu ilaç dışında çözümler sağlayan bir ağrı tedavisi uzmanına göndermek. Yapılabilecek en iyi şey bu. Peki ne yapılıyor? Burada bizim yaptığımız, kendi kliniğimizde yaptığımız şey ilk hemen her hastada mutlaka nöral terapiyle başlıyoruz. Ve bütün ilaçlarını kesiyoruz. Nöral terapi gerçekten benim gördüğüm trigeminal nevraljide ağrıyı kesen ve tedavi eden yegane tedavilerden bir tanesi. Buna eşit olan diğer bir tedavi ise akupunktur. Oldukça başarılı sonuçları var. Peki başka neler yapıyoruz? Akupunktur yapıyoruz, nöral terapi yapıyoruz, proloterapi yapıyoruz. Yine diğer videolarımızda da anlattığım üzere ve beraberinde radyofrekans da yapıyoruz. Gerçekten oldukça başarılı, oldukça iyi ve güvenilir tedavilerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu tedavileri zaman zaman ozon kullanıyoruz. Bu tedavileri yaptığımızda hastanın rüzgardan ve soğuktan korunmasını sağlıyoruz. Ve bu insanlar artık topluma karışabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, insanlarla konuşabiliyorlar ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Sadece 7-8 seans, bazen 10 seansı geçmeyecek tedavilerle kalıcı olarak bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Aynı zamanda bizi takip etmek isterseniz gerek web sitemizden, gerek YouTube kanalımızdan, gerekse de sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımızdan bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güzel günler dilerim.